Şimdi geçen haftalarda Alkan Dalga Kıran, değil mi? O Ses Türkiye birincisi, sürekli istenen bir analiz. 2 hafta yayın yapamadığımız için bunu söylüyorum. Devamlı olarak yapmamı istediler. Şimdi O Ses Türkiye analizlerini maalesef yapamayacağım. Çünkü O Ses Türkiye direkt telif atacaktı videolara. O nedenle ben de kendi kanalına yüklediği, yani YouTube kanalına yüklediği parçalardan bir iki tane seçtim. Onlardan dinletmek istiyorum. O performanslarını dinledim. O Ses Türkiye performanslarını dinledim Alkan'ın. Bir bakalım. Çaktan değişti her şey. Şimdi bu kapamaların çoğu zaten kimi hatırlatıyor size? Kaan Tangöze'yi çok fazla hatırlatıyor. Çok dinlediği çok belli. Stil olarak biz Kaan Tangöze analizlerinde daha çok hep söylemiştik. Kaan Tangöze'nin ben okuma tekniğini çok beğenen biriyim. Sıkıntı yaratmayan, bayağı kirli olan ama uzun soluklu bir okuma tekniği bence. Ve rahat bir okuma tekniği. Değdi bize gördüğünüz gibi vücut sürekli bir rahatlık içinde. Ve bu rahatlık sese de kesinlikle yansır. Teknik olarak da yansır. Ne kadar gergin o kadar ses tellerinde baskı var demektir. Vücutta da baskı var demektir. Değdi bize işe yarar. Bize çaktan değişti her şey. Hı. Her şey. Evet. İkimizde Evet, buraları incelersek. ikimizde. Evet, buradaki bu E sesinde aslında Alkan'ın farklı bir karakteri ortaya çıkıyor. Ben O Ses Türkiye'de, yani bu daha eski bir cover muhtemelen. Ne zaman yayınlanmış ki bu? 11 Şubat 2020'de yayınlamış cover'ı bu arada. İlginç. O Ses Türkiye'de bazı şeylere daha farklı dikkat ettiğini düşünüyorum. Bu kayıtta daha başka bir şey var. Ya şimdi o kaydı açıp maalesef kıyaslayamıyorum ama orada dinlediğimde, buradaki dinlediğim zaman özellikle O Ses Türkiye performanslarının çoğunda daha açık, daha rahat sesler kullanmış. Burada biraz daha kapalı okumuş. Bu E sesinde özellikle anlatmak istediğim E sesinde Alkan'ın sesi kendi karakterinde. Yani daha önce bir Kaan Tangöz'ü okurken E sesinde tamamen kendine ait bir parlaklık, netlik ve kendi ses karakterinin temelleri burada var bence. Birçok şarkıcıyı karıştırmak okuyuşa çok iş yapar, çok güzeldir. Şarkıcının gelişimi için de çok iyidir. Zaten yaşının da genç olduğunu düşünüyorum ama kendi karakteri üzerinde gitmesi ilerisini sağlayacak kendisine. Yani bir cover okuyan şarkıcının ileriyi görmesi için kendine ait bir şeylerin olması lazım. Yoksa değil, şu an cover'da Türkiye'de bir numara olanlar olsun, hiçbirinin ileriki dönemi olmayacak. Olamaz zaten böyle bir şey. Ancak kendi karakterinizde olabilir. Yani Sezen Aksu'yu birine benzetiyor musunuz? Aynı şey gibi okuyor falan demiyorsunuz. Ya Müslüm Gürses'i birine benzetiyor muydunuz yani? Aynı o ya falan. Şimdi bunlar kendi karakterlerini sıyırıp kendi damıtmış lezzetlerini insanlara sundular. Şarkıcılık da böyle bir şey. Alkan'da da bu lezzeti görebildiğimiz harfler burada çok belli. Bakın. Bu karakter farklı bir renk karakteri. Daha önceden çok duyulmamış bir parlaklık, netlik, temizlik ve genişlik içeriyor. Çok lezzetli bir ton. Anlatıyorum. Saflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer. Bazı harflerinde de Athena solisti Gökhan var. Çok bariz harf kullanmalarında var. Hatalarına bir Na özellikle. nilüfer sevgisi. Ses karakteriyle alakalı konuşacağım biraz sonra. Hani acaba baritonal mi tenor mu diye. Sevgisizliğine bir Evet, bayağı kirlettiği sesler. sevgisizliğine bir kalp verdim. Alkan'ın bu kullanışlarıyla daha önce incelediğimiz rock şarkıcılarının kullanışlar arasında bence olumlu bir fark var. Bazı dinlediklerim özellikle çok kirletirken seslerini deforme ettiğini düşünüyordum. Bir kere şunu asla ve asla unutmayın. Bu teknikler sese her zaman zarar verme riski taşır. Fakat Alkan bunu çok dengeli kullandığını görüyoruz. Son derece güzel bir kirletmeydi. Son derece doğru bir kirletme olduğunu düşünüyorum. Bütün parça boyunca bunun üzerine gitmiyor. Zaman zaman gösterip tekrar bulunduğu güvenli sunalara geri dönüyor. Verdim.
Yani bu dünyadaki bunun en büyük örneği tabii ki yani Soundgarden grubunun solisti, şimdi bir anda küt diye gelmiyor. Gürkan neydi? Bir daha söyler misin? Soundgarden grubunun eski solisti. Sana da gelmedi değil mi? Yanlış mı ismini hatırladım ya? Soundgarden Yani, değil mi? Sen çok özür dilerim. Black Hole Sun işte. Chris Cornell. Chris Cornell tabii tabii. Chris Cornell. Tamam. Chris Cornell'dan örnek verirsek bu konuda. Chris Cornell da bunları müthiş yapan bir solisti. Şahane yapan bir solisti ama devamlı konserler, devamlı turneler, bitmeyen yorgunlukların üstüne bunları ne kadar yaparsanız yapın artık bir süre sonra şu girdiğiniz alan çünkü risk içeren bir alan. Bu risk içeren alana girdiğiniz her süre bir gün çok iyi çıkabilir. Yorgun olduğunuz bir zaman kötü bir gününüze denk gelebilir. Felaket çıkabilir ve sesinizi yorabilir. Çok dikkat edilmesi gereken işler olduğunu tekrar söylüyorum ama Alkan'ı bunu yapanlar arasında şu an Türkiye'de önemli bir yere koyduğumu söyleyebilirim. Çok başarılı. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Veremezsin bazı harfler. Geri veremezsin. Artık o yorumun içine katabilip yorumlayabileceğimiz şeyler bunlar. Yani deriz ki ha bu bir yorumdur, kapalı söylüyordur, kelimeleri biraz bozuyordur, bu şekilde konuşuyordur, şarkı içinde bunlar yer mi? Bazen yer. Bazen dinlemesi zevkli gelebilir, gelmeyebilir. Ama bunlar hep ilk baştan söylediğim gibi böyle bıçak gibi seyirciyi ikiye ayırır. Bu ne be diyen bir kısım, aa güzel farklı diyen iki kısım. Bu ikisini bir araya getiremezsiniz bu iki okuyuşla. Seyircinizi ikiye bölersiniz. Aldıklarını artık geri ver, geri üzülmez. Yürümez. Hiçbir yanı Yürü. yokluğuna emanet etsen de bana beni her şey Şimdi geliyor tepe bölüm. kalanların her şeyi al. Evet, müthiş. Demek istediğim buydu. Diğerlerinden ayıran Türkiye'deki incelediğimiz şarkılardan tabii Sami Kızıltan gibi efsaneleri geçiyorum. Onlar başka bir seviyede benim için. Her şeyi al. Müthiş doğru, çok güzel bir kirletme olduğundan %100 buraya yazıyorum. Çok temiz. Al. Bana biniciler bir şansım olsun. O'larda özellikle O'ları çok kirleterek kullanmayı iyi yapıyor. Gene O gördüğünüz gibi. Genel olarak O'ları iyi kirletmeyi öğrenmiş. Al. Bana biniciler bir şansım olsun. O. Şansım. I temizdi bakın. Biniciler bir şansım olsun. Smo. Gördünüz mü? Smo. O'la kirleterek dönüyor. Şansım. O'yu kirletmek daha kolay çünkü. Smo. Sanki bu ses vardı ya. Bu şekilde çıkıyor işte. Yine açık ağızla çıkardı görüyorsunuz. Bir şansım olsun. Buradaki damarları görürseniz hiç de kolay çıkmadığını görürsünüz. Bir şansım olsun. Fakat diğerlerine göre çok temiz söylüyorum. Gene o. Başka yer En güzel özelliği de bu. Alkan'ı tebrik ediyorum. Bu kadar güzel bir kirletmeden sonra son derece parlak tekrar eski rezonans bölgesini bulması onun için müthiş avantaj. Neden? Çünkü şarkılarını uzun soluklu söyleme şansı sahip olacak. başka yer başka zaman. Sensiz ömrüm olsun. O'larda gene Her şeyi al. Bir şansım olsun. bazı O'ları da temiz kullanıyor. Kirli. Başka yer başka zaman. Sensiz ömrüm olsun. Daha kirli olmayan bir O. Bir yerde dinlenmesi gerekiyor. Ara bölümler geldi. Zamanın eli Daha temiz. değdi bize. Bu değildi bize. Dışındaki kısım gene kendi karakterine özgür bir okumaydı. Bakın şurası da öyle. Zamanın Bu birini hatırlatmıyor mesela bana. değdi bize. Bu daha çok Gökhan'ı falan hatırlatıyor. Çoktan değişti her şey. İşimizde, E'ler, işimizde. vibratosu. Çok başarılı. Doğru. Ben Alkan'ı izlediğim ilk andan beri bu adamın yaptığı şeyler doğru diyerek hep kulağıma geliyor. Yani doğru yapıyor, doğru yapıyor. Bak bunda doğru yapıyor. Bu çocuk yaptığı işi doğru yapıyor. Ha eksikler, farklılıklar,
benzerlikler tık 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 hemen diziliyor ama hani bilgisayar programında böyle. Ama genel olarak baktığım zaman bu adamın yolu güzel. Eğer kendi çizgisinde bulursa yukarı doğru uçabilir. Zaaflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer. Sevgisiz Abartılar yapılmadığı sürece nilüfer, sevgisiz dikkat etmesi lazım. bir kalp verdim. Artık geri ver. Veremezsin, aldırma Gidelim. benden kalanları. Her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun. O hepsi kirlen. Aşkla Yaparken dikkat. Oldukça büyük bir ağızda geniş bir şekilde yaptığını da görüyorsunuz. Yalancı ses telleri bol bol çalışıyor. başka yer, başka zaman. Temiz okuyor. Sizim olsun. İkiye ayırmış parçayı. Kirleteceği yerler, temiz tutacağı yerler, yorulacağı yerler, yorulmayacağı yerler. Bir parçayı baştan söylemek için genel konfor. Alkan'ın eğer sahne tecrübesi varsa yani 40 şarkı, 45 şarkı, bir 2,5-3 saatlik program tecrübesi içinde böyle parçalar sürekli gitmez. Mümkün değil. Ama zaman zaman kullanacağı parçalar olacaktır. Onları da zamanla test edecektir. Test ederken sesine dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Başına bir şey gelmemesi için her zaman kontrollü, sigaradan uzak, alkolden uzak, olabildiğince stabil yaşamaya doğru, temiz yaşamaya ve uyku düzenine çok dikkat ederse çok başarılı solist olur. Bunları yapmazsa sesinin her geçen gün yaşlandığına şahit olursunuz. 3 sene değil, 5 sene değil, 7 sene sonra müzik kariyeri öyle kısa değildir. Kısa gibi gözüküyor değil mi? Ya bu yani sanki her şey böyle ne kadar kısa gibi abi falan diyorsun ama müzik kariyeri denen şey uzundur değil mi? 20 sene 30 sene yani müzik hayatında para kazanmaya başlarsanız 5 senede kazandığınızla yaşayamazsınız, yetmez size. Bir ömür performansı için hayatınızda her şeye dikkat edeceksiniz, etmek zorundasınız. Onun da dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Dediğim gibi dinlediğim rock solistleri arasında genç bir rock solisti olarak önü açık, temiz okuyan, güzel okuyan, doğruları olan, kirletmesinden tutun temiz seslerine kadar doğruları olan, eksikleri de olan ama bence hani yukarıya doğru yolculuğa hazırlasın kendini ama kendi karakterini ve kendi şarkılarını bularak. Peki, başarılar diliyorum.